Herkese selamlar. Cardano ekosistemindeki en güncel gelişmeleri Türkçe olarak konuştuğumuz, paylaştığımız, aktardığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bundan sonra çok daha sık yeni videolarla karşınızda olacağız. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bugün gerçekten dolu dolu haberlerimiz var. Son birkaç ayda Cardano tarafında yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Yoroi güncellemelerinden Ouroboros, Leios protokolüne, Lace mobil uygulamasına ve Daedalus'un yeni hard fork hazırlığına kadar hepsine teker teker bakacağız. Bunu yaparken sizi çok fazla teknik terimlere boğmak istemiyoruz. O yüzden bu gelişmeler ne anlama geliyor, bizim için ne ifade ediyor, bunları paylaşacağız. Hemen başlayalım. Mart ayının başında Cardano topluluğunu çok heyecanlandıran güzel gelişmeler gerçekleşti. Cardano Foundation, Cardano Vakfı, İsviçre'deki 137 adet SPAR marketinde artık ada ile, Cardano'nun token'ı ile ödeme yapılabileceğini duyurdu. Market alışverişinizi direkt ada ile yapabileceksiniz. Bu sistem DFX Swiss ve Brick Towers işbirliğiyle geliştirilen Open Crypto Pay altyapısı sayesinde çalışıyor. Kullanıcılar kendi Cardano cüzdanlarını bağlayıp saniyeler içinde ödeme yapabiliyorlar. Burada asıl önemli nokta şu: kripto artık sadece al-sat yapılan bir şey olmaktan çıkıp günlük hayatın içine girmeye de başlıyor. Özellikle Cardano tarafında olay bu durumda. Cardano Foundation CEO'su Frederick Gregarden da güzel bir sözü var. Blockchain görünmez bir altyapıya dönüşüyor diyor. Günlük hayatta insanların blockchain'i kullandığını anlatmaya çalışıyor verdiği röportajında. İsviçre'de başlayan bu modelin zamanla Avrupa'nın başka ülkelerine yayılması da bekleniyor. SPAR ile yapılan bu anlaşma, SPAR biliyorsunuz Avrupa'da birçok ülkede yaygın olan bir süpermarket. Diğer ülkelerde de yavaş yavaş başlayacağı bekleniyor bu yüzden bu anlaşmayla beraber. Açıkçası bu tarz gerçek kullanım örnekleri, gerçek hayattaki kullanımları benim de çok önem verdiğim gelişmeler arasında ki Cardano'nun da biliyorsunuz özellikle Afrika, Asya gelişmekte olan ülkelerde yaptığı projelerle, gerçek hayata dokunan projeleriyle ulaşmak istediği hedefler arasında diyebiliriz. Mart ayında gelen bir diğer önemli gelişme ise Yoroi cüzdanı tarafında oldu. Yoroi'nin geliştirici ekibi DREP yani temsilci delegasyonu özelliğini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Şimdi bunu biraz daha basit anlatalım. Cardano'nun yeni yönetişim sisteminde ada token sahipleri ağın geleceğiyle ilgili kararlarda oy kullanabiliyordu biliyorsunuz. İsteyenler ise bu oy haklarını DREP adı verilen temsilcilere devredebiliyorlar. Yoroi'nin burada yaptığı şey ise aslında merkeziyetsizliği korumaya yönelik bir hamle. Yoroi'nin ekibi tek bir platform üzerinde aşırı oy gücü oluşmasını istemiyor tabii ki. Bu çeşitli dengesizlikler yarattığı için bunun yerine daha dengeli ve daha şeffaf bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Şu anda herkesin rahatça kullanabileceği yeni bir governance hub geliştiriliyor. Yani teknik bilgi seviyesi ne olursa olsun insanlar yönetişime daha kolay katılabilecek. Kısa vadede küçük bir duraklama gibi görünse de uzun vadede Cardano'nun merkeziyetsiz yapısını güçlendiren önemli bir adım diyebiliriz Yoroi tarafındaki gelişmeler. Gelelim belki de son dönemin en büyük teknik gelişmesine, Ouroboros Leios. Cardano'nun yeni ölçeklenebilirlik çözümü olan Leios'un test sürecinin 2026 yılında başlaması planlanıyor. Ve peki soralım, Leios neden bu kadar önemli? Cardano biliyorsunuz yıllardır güvenlik ve merkeziyetsizlik tarafında odaklanmış olsa da bazı insanlar ağın hızını eleştiriyordu. İşte Leios tam olarak bunu çözmeyi hedefliyor burada. Yeni yapı sayesinde ağın işlem kapasitesinin ciddi şekilde artması bekleniyor. Üstelik bunu yaparken merkeziyetsizlikten de ödün verilmemesi hedefleniyor tabii ki. Mantığı şu şekilde işliyor Leios'un. Şu an işlemler ana bloklar içinde işliyor biliyorsunuz. Leios ile birlikte sisteme endorser blok denilen ek doğrulama blokları gelecek. Yani ağ aynı anda daha fazla işlemi paralel şekilde işleyebiliyor hale gelecek. Bunu tek kasalı bir marketin bir anda 20 kasa açmasına benzetebilirsiniz. Sonuç olarak hedeflenen şey daha hızlı işlemler, daha düşük gecikme ve daha çok akıcı bir kullanıcı deneyimi sunmak diyebiliriz. Eğer Leios beklendiği gibi çalışırsa Cardano için gerçekten game changer dediğimiz, yani
Cardano'yu bir üst lige taşıyacak bir güncelleme olabilir diye düşünüyorum. Gelelim Nisan ayının sonlarında geçtiğimiz haftalarda gelen bir başka güzel habere. IOG tarafından, Input Output tarafından geliştirilen Lace Wallet'ın mobil sürümü sonunda yayınlandı. Android kullanıcıları şu anda Google Play üzerinden uygulamayı indirebiliyor. iOS sürümünde yakın bir tarihte yayınlanması bekleniyor diyebilirim. Lace'in dikkat çeken taraflarından biri ise Midnight entegrasyonu. Midnight biliyorsunuz Cardano ekosisteminde gizlilik odaklı, privacy odağında çalışan yeni bir sidechain projesi. Lace de bunu destekleyen ilk cüzdanlardan biri olacak. Yani ileride gizlilik odaklı varlıklar ve uygulamalar daha yaygın hale geldiğinde Lace önemli bir rol oynayabilir bu noktada. Burada hemen bir güvenlik uyarısı da verelim. Cüzdanları indirirken Apple Store'da olsun, Play Store'da olsun mutlaka geliştirici kısmına, app'in geliştiricisinin yazdığı kısma dikkat ediniz. Input, Output veya IOG yazdığına dikkat ediniz Lace için. Diğer cüzdanlarda ise bazı Cardano walletlarının henüz App Store'da veya da Play Store'da yayınlanmış versiyonları yok. O yüzden sahte uygulamalar maalesef hala kripto dünyasında büyük bir problem. Bunlara dikkat etmenizi önerelim. Geldik en yeni gelişmelerden birine. Daedalus Wallet. Biliyorsunuz Cardano'nun eski walletlarından büyük bir güncelleme yayınladı. Cüzdan artık yaklaşan Van Rossum hard fork'una hazır hale gelmiş durumda. Burada özellikle yeni kullanıcılar için önemli bir farkı açıklayalım. Yoroi ve Lace gibi cüzdanlar light wallet olarak geçiyor. Yani hafif cüzdan kategorisinde. Bunlar blockchain'in tamamını cihaza indirmiyorlar. Ama Daedalus ise bir full node cüzdan. Yani Cardano'nun tüm geçmişini bilgisayarınıza indirip işlemleri doğrudan doğruluyor. Bu yüzden daha fazla depolama alanı ve daha güçlü bir bilgisayar gerektiriyor. Karşılığında size de maksimum bağımsızlık ve güvenlik sunuyor diyebiliriz. Zaten bu yüzden de dediğimiz gibi çok fazla depolama alanı ve güçlü bir bilgisayar gerektirdiği için Daedalus'ın mobil uygulaması yok. Yine güvenlik uyarımızı geçelim. App Store veya Google Play'de gördüğünüz Daedalus uygulamaları eğer varsa bunlar büyük ihtimal dolandırıcılık amaçlıdır. Bunu da söyledikten sonra haberimize geri dönecek olursak özellikle kendi varlıklarınızın kontrolünü tamamen elinizde tutmak istiyorsanız hala çok önemli bir seçenek Daedalus. Dediğimiz gibi indirmeleri sadece kendi resmi web sitesi üzerinden yapınız. Açıklama kısmında da bu web sitelerini bulabilirsiniz diyelim. Son aylarda Cardano tarafındaki gelişmeleri sizlere aktardık. Dediğimiz gibi bir tarafta İsveç'te gerçek dünya real world kullanımı artmakta. Önümüzdeki aylarda belki diğer ülkelerde de Avrupa olsun, diğer kıtalardan olsun yeni örnekler artacaktır diye umut ediyoruz. Diğer tarafta Leos gibi dev bir teknolojik güncelleme geliyor. Cardano yönetişim sistemi gelişiyor yeni hard fork'la, yeni cüzdanlarla ve altyapı sürekli güçleniyor. Burada kısaca bir soru soralım. Sizi en çok heyecanlandıran gelişme son aylarda, son haftalarda ne oldu? Sizce Leos'un getireceği hız gerçekten de Cardano'yu etkileyecek mi? Bir üst lige taşıyacak mı? Yorumlarda mutlaka yazın. Biz de yorumlarınızı okuyor olacağız. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, içeriklerin devamı için takipte kalmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.